Herkese merhaba. Bugün sizlerle tığ işi dokuma tekniği çalışacağız. Bu dokuma tekniğini dilediğiniz yerlerde değerlendirebilirsiniz. Genel olarak atkı veya şal çalışmalarında görüyoruz fakat yelek, hırka, daha kalın iplerle battaniye çalışmalarında da rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Şimdi burada kullanmış olduğum iplerim şöyle krem rengi Alize Superlana Klasik. Sadece bunun etiketi var. Hemen size rengini vereceğim. Şöyle renk kodunu 310. Bu renklerle çalışmak istediğim için Alize'nin Superlana klasik iplerini tercih ettim. Dilerseniz Angora tarzı iplerle de çalışabilirsiniz. Burada bu iplerle de çok güzel oldu bu arada. Evet, aynı zamanda şöyle 3,5 milimetre tığ kullandım. Zincirleri çekerken bu zincirli bir dokuma çalışması. Zincirleri çekerken 4 milimetre tığ kullanarak zincirleri çektim. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Başlarken ben küçük bir örnek parçası için saymadan biraz zincir çektim. 4'ün katları olacak şekilde zincirlerinizi çekebilirsiniz. Dilerseniz saymadan fazla fazla da çekebilirsiniz. Şimdi bu zincirinizi çektikten sonra ölçün. Örmek istediğiniz santim hesabından 10 santim 15 santim fazla olacak şekilde zincirlerinizi çekip başlayabilirsiniz. Evet, şimdi burada başlangıçta 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirin içine bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Şimdi bir tane atlıyorum. Yine sıradakinin içine bir ikili trabzan. Tekrar bir zincir. Bir atladım. İkincisinin içine bir ikili trabzan. İlk sırayı bu şekilde devam ediyoruz. Evet, şöyle son ikili trabzanımı yaptım. Toplamda örnek çalışması için 10 tane kutucuğumuz var burada. Hemen şöyle ikinci sırayla devam ediyorum. Bakın burada kalan zincirimizi bir iki zincir önden kesip ipi çektiğimiz zaman hemen burada sabitlenecek. Hemen 2, 3, 4 zincir çektim ve döndüm. Sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Hep aynı şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi bu krem rengi ile İlk iki sırayı öreceğiz. Daha sonra rengimizi değiştireceğiz. Ölçüleri hesaplarken ilk sırayı ördükten sonra örmek istediğiniz santim hesabından 3-5 santimetre fazla olacak şekilde sırayı tamamlarsanız daha iyi olur. Sıranın sonuna geldim. Hemen burada bir zincir çektim. Burada ilk zinciri atlıyorum. İkinci zincirin içine battım. Hemen bir ikili trabzan yaptım. Burada ipimi kesmiştim. Hemen şöyle bitireceğim. Sonda bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Şöyle trabzanı yaptıktan sonra bir zincir çektim ve ipimi kestim. Şimdi burada çok uzun bırakmamıza gerek yok. Hemen şöyle kesiyorum. Bu şekilde iki sırayı tamamlamış olduk. Şimdi rengimi değiştireceğim. Tığıma başlangıç ilmeği atmadan hemen burada şöyle batıyorum. Bakın ilk trabzanın üzerine batıyorum. Buradan bir ip aldım. Şöyle hemen zincirimi çektim. Burada önce kahverengi zincirin arasında yürüterek 4 zincir çekiyorum. Bu şekilde 4 zincir çektim. Şimdi burada hemen sıradaki trabzanın üzerine battım. Buradan bir ilmek aldım. İkisini birlikte bakın buradaki ipimi tekrardan şöyle arada yürütüyorum. Dilerseniz burada kesebilirsiniz ama bir iki tane yürütürseniz şöyle bakın zinciri çekerken tekrar yürüttüm. Hemen buraya geldim. Kalan ipimi daha sonra gizleyeceğim. Bir ikili trabzan daha yaptım. Yine ipimi arada yürüttüm. Gördüğünüz gibi başlangıç ipini saklamış olduk bu şekilde.
Tekrar bir zincir, bir ikili trabzan şeklinde sırayı tamamlıyoruz. Yeni rengimizle bir sıra yapacağız. Şimdi tekrar rengimizi değiştirdiğimiz zaman daha rahat görebilirsiniz. Hemen sona kadar hızlıca geleceğim. Evet, tekrar sona geldim. Bir zincir, hemen sıradaki bir zincire atlıyorum. Şu alttan saydığımız zaman üçüncü zincirin içine batıyorum. Buraya bir ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Ben hep ipimi keserek devam ettim. Size nasıl kolay gelirse o şekilde ilerleyebilirsiniz. Şimdi bu ipimi aldım. Buradan başlayacağım. Yani ipi kestiğim yerden başlamayacağım. Biraz önce aslında yanlış başlamış oldum. İpi kestiğim kenardan başlamayacağım. İpi her değiştirdiğimde ön yüzden başlamış olacağım böylece. Şimdi burada yine üçüncü zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Bakın şöyle ipimi biraz uzun bırakarak arada yürüterek 4 zincir çekiyorum. 2. Çok da sıkı çekmeyelim. 3 ve 4. Burada biraz kaldı. Hemen sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Bakın burada ikili trabzanın ilk ikisini aldım. Daha sonra ipimi bu tarafa yatırıyorum. Diğer ikisini birlikte topladım. Sonra bu tarafa çekiyorum. Bir zincir çektim. Arada yürütüyorum. Bu şekilde daha rahat gizliyorum. Bakın şöyle ilk ikisini topladım. Kalan ipimi de buraya yatırdım ve gördüğünüz gibi şöyle biraz da çektiğimiz zaman içeride kalacak. Bir zincir, sırasıyla yine devam ediyorum. Krem rengi ile 2 sıra öreceğiz. Bunu dilediğiniz sıralar, yani renkleri dilediğiniz gibi uygulayabilirsiniz. Fakat hep aynı tekrarı yapmanız gerekiyor. Burada dilerseniz bir sıra krem rengi, 2 sıra kahverengi, bir sıra krem rengi şeklinde de devam edebilirsiniz. Ama şimdi buradaki sıraları yaptığınız zaman buradaki ekose görünümünü elde etmiş olacağız. Evet, tekrar sona geldim. Şimdi burada ipimizi hemen şöyle bir zincir çektim. Son trabzanın üzerine batıyorum. Bu defa burada kesmiş olduğum ipi buradaki trabzanın arasında yürütüyorum. Bakın ilk ikisini topladım. Burada ipi çektim. Tekrar diğer ikisini topladım. Şimdi şöyle son bir zincir çektim. Gördüğünüz gibi ipi arada yürütmüş olduk. Şöyle tersten baktığımız zaman çok fazla görünmüyor. Şimdi burada da ipimin düğümü geldi ama 2, bakın bu düğümü de arada yürütürken 3, hep ipleri bu şekilde gizliyorum. Biraz da ipi gizlerken zincirleri çok gevşek çekmiyorum. Şimdi burada hemen döndüm ve ilk trabzanın üzerinden devam ediyorum. Burada ipleri nasıl gizlediğimizi aslında gösteriyorum. Tekrar sıranın sonuna geldim. Hemen bir zincir atlıyorum burada. İkinci zincirin içine burada ip gizlediğimiz zaman biraz böyle dikkatli bir şekilde batalım. İpimiz tekrar çıkmasın. Şöyle buraya hemen bir ikili trabzan yaptım. Bir zinciri çektim. İpimi burada kesiyorum. Şöyle 1 santimetre yeterli. Şimdi hemen diğer rengimle devam edeceğim. 2 sıra krem rengi ördük. Bir sıra kahverengi. Tekrar 2 sıra krem rengi. Şimdi 3. rengimizle devam ediyorum. Burada yine başlangıçtan başlayacağım. İpi burada kestim. Buradan başlayacağım. Sona geldiğim zaman da ipi gizlemiş oluyorum. Şimdi burada 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum. Şöyle buradan hemen ipimi aldım ve şöyle bakın arada gizleyerek 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Şimdi burada ipleri uzun bırakıp kesip daha sonra iğne yardımıyla bu aralarda da gizleyebilirsiniz ama bana o şekilde çok zor geliyor. Her seferinde burada ipi iğneye takıp tekrar aralarda gizlediğiniz zaman bazen çıkabiliyor ama büyük bir şal ördüğünüz zaman bu oldukça vakit alacaktır. O yüzden bu şekilde yapıp dilerseniz sonda sık iğne kaydırma giderek bu kenarlara burayı da kapatabilirsiniz. Hiç sorun değil. Bana böyle daha pratik geliyor.
Evet, 4 zincir çektim. Hemen sıradaki trabzanın üzerine şöyle ilk ikisini aldım. İpimi bu tarafa yatırdım. Hemen diğer ikisini topladım. Tekrar burada biraz kaldı. Hemen onu şöyle çekiyorum. Üzerine bir zincir çektim. Tekrar devam ediyorum. Şimdi 3 sıra hardal rengimizle devam edeceğiz. Burada son kez sona geldiğimiz zaman ipi gizlemeyi göstereceğim. Bakın burada. Evet, tekrar sona geldim. Hemen bir zincir. Şimdi burada son trabzanın üzerine battım. Bakın bu ipi arada yürüterek şöyle ilk ikisini topladım. Daha sonra ipi şöyle aradan çekiyorum. Diğer ikisini topladım. Daha sonra bu ipi şöyle arada yürütüyorum. 2, 3 ve 4. Hemen döndüm ve ikinci sırayla devam ediyorum. Toplamda 3 sıra yapacağız. Hemen tamamlayıp geliyorum. Evet, ben örnek çalışması için sıralarımı tamamladım. Sizler burada gördüğünüz gibi sıraları tekrar ederek örmeye devam edeceksiniz. Şimdi son yapmış olduğumuz 2 sıra krem renginden sonra 3 sıra hardal rengi ile devam edip tekrar başa dönerek sıraları tekrar edeceğiz. Şimdi bu zincirli dokuma çalışması olduğu için ben şöyle zincirlerimi çektim. Hemen size bu zincirlerin uzunluğunu nasıl ayarladığımı da anlatacağım. Bakın şöyle tuttuğumuz zaman şu başlangıç ve sonda, yani şu kısımlarda ne kadar uzunlukta kalmasını istiyorsanız zincir hesabınızı o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben zincirlerimi hesaplarken şöyle yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Her kutucuğa 2 zincir olacak şekilde saydım. Buranın toplamı 26 zincir. Daha sonra buna 30 zincir ekledim. 56 zincir yapıyor. Ben şu anda örnek çalışması için 50 tane zincir çektim. Hangi tığ numarasını kullanarak ördüyseniz ipinizi, yarım milimetre tığınızı büyük kullanarak, ben 4 milimetre kullanarak zincirlerimi çektim. O yüzden burada 2, 4, 6, 8 şeklinde sayıyorum. 3 zincir olarak saymadım. Şimdi bu 26 zincirin üzerine 20 artı 20 zincir şeklinde ekleyebilirsiniz. Altta ve üstte bırakmak istediğiniz uzunluğa göre. Şöyle 20 santimetre 20 zincir bıraktığınız zaman hemen hemen şöyle bir uzunluğumuz oluyor. Onu bir tane zincirinizi çekip deneyebilirsiniz. İsterseniz buradaki çıkan sayıya 40 zincir ekleyebilirsiniz. İsterseniz 50 zincir ekleyebilirsiniz. Yani buradaki sayıya her zaman 40 veya 50 zincir ekleyerek, tabii ki kullandığınız ipiniz ince ise 50 zincir de ekleyebilirsiniz. Bunu bir tanesini deneyip buradan geçirdikten sonra başlangıçta ve sonda ne kadar kaldığına bakıp o şekilde aynı sayıda zincirler çekerek ilerleyebilirsiniz. Dediğim gibi ben 4 milimetre kullanarak 50 zincir çektim örnek çalışması için. Burada da 42 kutucuğum vardı, yani 42 zincirim vardı örnek çalışmasında. 70 zincir çektim. Bakın biraz kısa oldu, biraz daha uzun olabilir. 70 zincir çektim. Hemen zincirlerimizi nasıl geçirdiğimize de bakalım. Şimdi burada zincirlerimizi geçirirken hangi renkle başladıysak, bakın 2 sıra krem rengimiz var. 2 tane yan yana krem rengi zincirimizi kafeslere geçireceğiz. Hemen şöyle bakın, burada iplerimi kestiğim için şöyle büyük bir deliğe olan bir iğne kullanıyorum. Bu zincir de geçiyor buradan ama şöyle ipi de geçirmem yeterli oluyor. Dilerseniz, sizlere fikir olsun diye söylüyorum. Burada püskül kalmasını isterseniz, yani zincir değil püskül kalmasını isterseniz buradaki sayıya 26, 30 tane zincir çekip, çünkü buradan çıkması gerekiyor zincirimizin. Daha sonra ipinizi uzun bırakarak da kesebilirsiniz ama o zaman hepsinde santim hesabını ayarlayamazsınız. O yüzden zincir çekerek tamamlarsanız daha iyi. Şimdi burada ilk kutucuktan başlıyorum. Şöyle üstten batıyorum. Bakın, kutucuğa üstten batıyorum. Alttan çıktım. Sıradakinin üstten, yani içinden şöyle dışından çıktım. Bir içinden bir dışından
ya da bir üstten bir alttan olacak şekilde şöyle bakın son kutucuk alttan olacak şekilde zincirimi buradan çekiyorum. Hemen buradan iğnemi çıkardım. Şöyle iki ucunu tutuyorum kaçmasın diye. Daha sonra eşitleyeceğim. Şöyle düzeltiyorum. Bakın bu şekilde iyice gerdirerek düzelttim. Daha sonra burada uzun veya kısa olduysa biraz şöyle çekebilirsiniz. Tabii daha büyük çalışmalar yaptığınız zaman bunu büyük bir masanın üzerine koyup o şekilde düzeltebilirsiniz. Şimdi bu küçük bir çalışma. Burada 1,70 uzunluğunda dikdörtgen bir şal çalışıyorsanız büyük bir masada ya da düz bir zeminde çalışabilirsiniz. Şu şekilde bakın eşitledik. Şimdi ben burada hemen size santim hesabını vereceğim. Hemen hemen 13-14 zincir fazla çektim. Bakın 6 santimetre yaptı. Dolayısıyla siz burada 10 santimetre kalmasını istiyorsanız dediğim gibi 30-40 zincir fazla çekerek devam edebilirsiniz. Şuradaki hesaptan sonra yani 26'nın üzerine 30 zincir 40 zincir fazla çekerek devam edebilirsiniz. Şimdi tekrar 2 sıra krem rengi olduğu için yine krem rengi zincirimi taktım. Bakın zincirimi taktıktan sonra şöyle ön yüzüne çeviriyorum. Buradan ikinci kutucuğu alttan şöyle alttan alıyorum. Birincisi üstten de ikincisi alttan. Tekrar aynı şekilde bir üstten bir alttan. Bakın bazen bu tarafa kayabilirsiniz. Yani üçüncü kutucuğa buna dikkat edelim. Hemen sırasıyla şöyle alttan üstten bakın bu defa üstten çıktı. Biraz önce alttan yani alttan aldığımız zaman üstten çıkıyor. Şöyle hemen çekeceğim. Hemen bunu da buradaki boya getirdim. Şöyle tutuyorum. Tekrar düzelttim. Şöyle elimle biraz düzeltiyorum. Dediğim gibi çok kolay, çok keyifli fakat biraz zaman alıyor. Bunu bence iki kişi yaparsa daha güzel olur. Birisi zincirleri çekebilir. Birisi de kafes örgüyü örebilir. Zincirler hazır olduğu zaman takmakta sıkıntı yok. Şimdi üçüncü sırada kahverengimiz var. O yüzden kahverengiyle devam ediyorum. Hemen bunu da takalım. Gördüğünüz gibi buradaki ipimize göre sizler ipi uzun bırakıp yine herhangi bir iğneyi kullanabilirsiniz. Şöyle burada daha uzun kalmış. Benim buradan zincirim de geçiyor aslında. Bakın bu şekilde. Şimdi zincirimi taktıktan sonra ön yüzde şöyle tutuyorum. Hemen burada yine alttan olduğu için ikincisi şimdi sıradakine üstten batıyorum. Yani bir üstten bir alttan tekrar bir üstten bu şekilde zincirimizi geçirelim. Tekrar alttan çıkartıyorum. Şöyle çektim. Yine uzattım. Bunları taktıktan sonra dediğim gibi önce takalım. Buradan çıkmayacak şekilde şöyle uzatalım. Daha sonra düz bir zeminde uçlarını kontrol edebilirsiniz. Yani burada uzun olduysa buradan şöyle birer birer çekerek düzeltebilirsiniz. Uzun bırakırsanız biraz daha düzeltmesi kolay oluyor. Şimdi tekrar sırada 2 sıra krem rengimiz var. Yine krem rengiyle devam ediyorum. Hemen şöyle takıyorum. Bakın böyle ters değil şöyle çevirdim. Düzü gelecek şekilde. Yine üstten olduğu için alttan başlıyorum. Zincirleri çektikten sonra gerçekten çok keyifli. Çünkü bu zincirleri geçirdiğimiz zaman model kendini göstermeye başlıyor. Bunu bir de dilediğiniz renklerle farklı sıralarda uygularsanız o zaman zincirleri çektiğiniz zaman nasıl bir desen çıkacağını gerçekten sürpriz olur. Evet şöyle. Şimdi tekrar krem rengi artık son kez. Evet yine burada alttan olduğu için hemen sıradakinin üstünden batıyorum. Tekrar aynı şekilde ilerliyoruz. Hemen şöyle çektim. Zincirimi buradan çıkardım. Hemen düzeltiyorum. Bir tarafta daha az tutuyorum zinciri. Çünkü şöyle aşağıya doğru düzelttiğim zaman alttakini çekiyor. Şöyle düzeltiyoruz. Bakın biraz daha toplamaya başladı. Daha sonra hafif bir buhar ütüsü yaparak bu taktığımız zincirlerde daha düzgün duruyor. Çok fazla santim hesabı fark etmiyor. Buhar ütüsü yaptığınız zaman.
Evet, şöyle zincirimin ön yüzüne bakıyorum. Hemen burada 3 tane sırasıyla şimdi hardal rengi zincirimizi takacağım. Yine şöyle alttan başlıyorum. Bence bu renkler bu ekose desenine çok yakıştı. Çok güzel oldu. Kahverengi yerine kırmızı kullanırsanız ya da bordo, o da çok güzel duracaktır. Yani yine krem rengi olup şöyle hemen 2 tane daha takacağım ve örnek çalışmamızı bitirmiş olacağız. Evet. Şimdi yine sıradakini üstten batıyorum. Sonda 2 tane de artıyor sanırım örnek çalışmasının kutucuk sayısı. Şöyle çektim. Yani bunu büyük bir parça olarak düşünelim aslında. Büyük bir parça yaptığımız zaman da aynı şekilde devam edeceğiz. Sadece büyük olduğu için tabii ki zincirler fark edecektir. O yüzden bence çok daha hızlı bitsin isterseniz şal ya da atkı çalışmanız, bu Süperlana klasik ipleri de çok güzel durdu. Yani angora iplerine göre biraz daha rahat örebilirsiniz. Evet, şöyle çektim. Bir de angora iplerini, yani şal çalışmasında ya da atkı çalışmasında, mesela tüylü ipler bana alerji yapıyor. O yüzden onlara atkı çalışmasında çok tercih etmiyorum. Evet, şöyle sonda 2 tane boşluğum kaldı. Şimdi buradan devam ederken bu 3 tane hardal sarısını yaptıktan sonra yine başa dönüyoruz. 2 sıra krem rengimiz olacak. Yani burada son 2'ye yine 2 krem rengi, 1 kahverengi, 2 tane krem rengi, tekrar 3 tane hardal sarısıyla devam ediyoruz. Şöyle biraz, modelimiz tabii ki örnek çalışmamız küçük olduğu için tam kareyi, yarım bir kare olmuş oldu. Bakın şuradan krem rengi ile bir tane daha kahverengi yapmış olsaydık tam kare olacaktı. Şöyle hemen burada bakalım. Gördüğünüz gibi bakın, şöyle birleştirdiğim zaman burada ekose modelimiz tamamlanmış oldu. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Modelimizin anlatımı bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.